Corendon going to fly. Best moment to me happens every day because every day we're getting the response for those players who are grow with us for many years. Burası henüz inşaatken ben ona Goran nasılsın, ne yapıyorsun, biz böyle bir tesis yapıyoruz, daha ortada kort yok. Senin kariyerinde evet ben tıpkı bir uçak gibi havalanmaya başladığım dediğin, yükseldiğin o an hangisiydi? When I meet my wife. 750 katılım var ama 450 sporcu, birçoğu iki kategoride oynuyor. Kendi yaş grubu ve üst yaş grubu. Ve 45'e yakın ülke geliyor bu 3 haftada toplamda. Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Aslında tenis dünyasına, tenis cennetine hoş geldiniz demek istiyorum. Şu anda Antalya'dayız. Antalya'da Corendon Tenis Club'tayız. Sevgili Serhat Sütlüdere yanımda, Corendon Tenis Club'ın genel direktörü. Evet, doğru mu söylüyorum? Doğru. Evet. Ve yanımda Goran Novakovic var. Sevgili Goran da genç tenisçilerin gelişimine, genç tenisçilerin profesyonelliğine yatırım yapan Ten Pro Global Junior Tour organizasyonunun başında ve sahibi. Goran hoş geldin. Thank you. Good morning to you. Önce Serhat'a birkaç soru sormak istiyorum. Sevgili Serhat, ben sanki buraya cennete gelmiş gibi hissettim kendimi. Daha önce geldim ama geldiğim zaman burada turnuva yoktu, çalışma yoktu. Sağ olsun sen beni burada gezdirdin. Ama şimdi görüyorum ki burası çocuklarla birlikte gerçekten bir oyun bahçesine dönüşmüş durumda. Kaç kortumuz var burada? 14 tane toprak kortumuz var. Tabii ki profesyonel ve amatör tenisçiler için kurduğumuz diğer ek imkanlar da var. İşte fitness gibi, ısınma duvarı gibi, stretching alanları gibi. Şu an bu organizasyon için 22 ülkeden 200'e yakın sporcu burada ve 2 hafta boyunca da devam edecek. Doğası, manzarası, kort kalitesi, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek seviyede olmamız sebebiyle çok başarılı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Goran'la birlikte son 3 yıldır. Bu yılda uluslararası anlamda bayağı bir popülerlik kazandı bu turnuva. Lokal anlamda da popülerlik kazandı. Giderek de büyümeye devam edecek bu. Peki Goran'a sormak istiyorum Tabii. bu noktada. Nasıl buldu bu tesisleri? Nereden haberdar oldu? Geldi, gördü, bir turnuva düzenledi ve bu organizasyonu nasıl değerlendiriyor? Tesislerle beraber. Okay. When obviously we are coming our head office in the Netherlands, so we have a lot of information about Corendon in the first place, so we know the Corendon from the existence. That's the one. Second one, Serhat is a person who contact us many years ago, and we know each other from back to today. So this all started to connect in the one by one steps. To see even we come the first time, the facility was not even open, not even built in the first years. So it was always a step by step, and after that, we just love it. It can check like this. We start the first year with a one event, second years we go to the two event. Now we are third years we go to three event. Who knows? Şimdi hikaye aslında Corendon'la başlıyor. Biz zaten Hollanda'da merkezi Ten Pro'nun. Zaten Corendon otellerini, Airlines'ını zaten kullanıyorduk, biliyorduk diyor. Şeyimiz vardı zaten, marka bilinirliğimiz vardı. Burası henüz inşaatken ben ona Goran nasılsın, ne yapıyorsun, biz böyle bir tesis yapıyoruz, daha ortada kort yoktu. Hikaye o zaman başladı. Hikaye o zaman başladı. 2023'teydi. Burada her yer inşaat alanıydı o zamanlar. Aslında biraz 3D görsellerden falan biz böyle tanıttık. Ondan sonra ilk uluslararası organizasyonumuz yine Goran'laydı. Şöyle yapalım mı Serhat? Unutma sözlerini. Tamam. Hem birlikte dolaşalım Tabii. tesisi hep Daha beraber. iyi olur. Sonra devam edelim. Daha iyi olur. Daha sonra 2024 yılının 13 Nisan'ıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk organizasyonu bir hafta olarak yaptık. O yıl galiba 44 ülkeden yine 200'e yakın sporcu geldi. 198 sporcu geldi. Ve muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Açılışı, kapanışı, ödül töreni muhteşem bir organizasyondu ve bu aslında duyuldu. Yani bu özel bir turnuva, elit sporcuların da olduğu, yeni başlayan sporcuların da olduğu 7 kategori var bu turnuvada. 9 yaşındaki çocuk da var, 16 yaşındaki çocuk da oynayabiliyor aynı anda aynı yerde. Bu inanılmaz bir şey. Yani Junior Tour için bu inanılmaz bir şey. Bunun bir örneği zaten Goran yıllardır başardığı için başka bir örneği yok. Yapmak isteyen çok var ama başarabilen yok, öyle söyleyeyim. Peki tesisleri nasıl buldu? Atmosferi nasıl buldu? The environment is unique. That's the why we are here. That's why we are 3 times here already in the same place, and it's one of the kind because that correspondence with that we have everything in one place: hotels, facilities, gym, restaurants, weather conditions, players, national interest that is the middle of the visa issue capability of the rest of the world. So all together make the one big great experience for everybody. Yani tesisler eşsiz, türünün tek örneği.
her şeyi aynı anda bulabileceğiniz tek yer burası neredeyse. Oteli var, her yerden uçabilme imkanı var. Çok uluslu bir turnuva olmasının nedeni de bu. Aynı anda restoranı, fitness'ı, güzel hava, bunlarla birlikte ya tam bir tenis atmosferi aslında doğuyor. Peki bir tenis organizasyonu, yani genç tenisçileri profesyonelliğe yönlendiren böyle bir organizasyonu kurma fikri ne zaman aklına geldi? Our motivation was first to create something that never existed in the first place. So that means that is a bridge between the very young juniors until the normal juniors until the professional juniors. And that doesn't exist an ecosystem of tennis yet before we started to. So our motivation was huge to get it on the ground something like a pioneers. Aslında ilk motivasyonumuz bunun olmamasıydı. Yani bunun olması gerekiyordu ve olmaması benim motivasyonumu sağladı. Hem ilk başlangıç Junior'da 3 seviye, yani ilk başlayan orta seviye ve ileri seviye Junior'larda hepsini bir araya getirme fikri buradan doğdu. Aslında bir köprü kurmuş olduk biz diyor. Peki bir yeteneği nasıl ayırt edebiliyorsun? Nasıl görebiliyorsun? İşte bundan tenisçi olacak, profesyonel olacak. Nasıl diyorsun? Onun özellikleri nelerdir? Well, there are two answers on that one. First answer is you can see it. That's just you can just see it. But what you can see it is a potential. Ama görebileceğiniz her şey potansiyel. And that potential needed developing, and that's what we're providing. If the potential existing and is not developing, then the potential is not worth it. If the potential existing and you haven't developing, then is the right point. Potansiyel varsa ama gelişmiyorsa o orada kalır. Ama potansiyel varsa, gelişmeye devam ediyorsa bu doğru noktadır diyor. Peki kaç sporcu var şu anda Goran? We have in 3 weeks here haftada 750 categories from the 45 countries. and players. It's about individual players about 300, almost 400. Okay. 750 katılım var ama 450 sporcu, birçoğu iki kategoride oynuyor. Kendi yaş grubu ve üst yaş grubu. Ve 45'e yakın ülke geliyor bu 3 haftada toplamda. Burada merak ettiğim bir şey var. Bir tenisçiyi geliştiren kendi yetenekleri ve çalışması, onu anladım. Okay. Ama burada Türkiye'de de, Avrupa'da da, dünyada da ailelere ne gibi görevler düşüyor? Evet. Aileler ne yapmalı çocuklarının tenise yönelebilmesi ve başarılı olması için? This tournament is not only for the players. Even you see the players on court. This tournament is at least so much important for parents and coaches, because you educate, you starting and you play you education for the players, but then at the same time you're doing education for coaches and education of the parents. So for them is equally important to be here. Ya bu turnuva sadece aslında oyuncular için diyor. Aynı zamanda aileler ve antrenörler için diyor. Bu tenisin zaten yani olmazsa olmaz bir parçası. Hayatları boyunca bu insanlar oyuncularla birlikte olacak. Aslında herkes için eşit diyor burada. Aynı zamanda onları da diyor hani bir yarışmaya sokuyoruz biz, aileleri ve antrenörleri de diyor. Ve Tempro'nun bir özelliği de koçluk serbest. Teniste saha içi koçluğun serbest olduğu turnuvalardan bir tanesi. Ben şunu ek olarak söyleyeyim. Tenis Europe'da, Avrupa Tenis Federasyonu'nda bu turnuva birçok şeyi değiştirdi. Şimdi tek maçta elenip gidilen turnuvalar vardı. Çocuk geliyor, örnek veriyorum Türkiye'den Almanya, elemede bir maç oynuyor. Bir gün sonra bilet alıp dönmek zorunda kalıyor. Burada en çok merak ettiğim şey şu. Aileler çocuklarının gelişimi için çok müdahil oluyorlar. Evet. Ailelerin de bilgilenmesi açısından ne söyleyebilir bize buradan? They need to follow the unique path. That's what they first need to understand. Developing tennis player is not easy and is special international character. So they need to be part of the game, as we call it. So there is a pyramid: player, parent, coach. So that doesn't work. The pyramid doesn't stay if the one of the three missing. And that's what the parents experienced here as well. Evet, ama asıl yine öğrenmek istediğim ve yanıtını alamadığım şey şu. Aileler ne gibi yanlış yapıyorlar? First of all, they try to do it by themselves, Kendileri yapmaya çalışıyor her şeyi diyor. which is always advised to do it through the coach. Bunu antrenörleri üzerinden yapmaları lazım aslında. Second one, they thinking the mistake is a common, and that's what we solving here, is international character tournament. When the players are coming from everywhere, they are number one, number two, number top players from their own countries.
and they thinking that they are the best one in the region, but they are coming here, then they realize the reality. So that's the common mistake. Şimdi gelen oyuncular diyor kendi ülkelerinde 1, 2, 3 numaralar ama diyor burada uluslararası bir ortam var. Burada diyor onların da 1, 2, 3 olduğunu düşünüyor ama herkes aynı şeyi düşünüyor aslında diyor. Kendi oyuncusunun en iyi olduğunu düşünüyor ama gerçeklikle burada tanışıyor diyorlar. Evet. Peki Goran, bir şey söyleyeceğim. Yani bu Corendon Tenis Club'dan bir Wimbledon şampiyonu çıkacak mı? For Tempro, it's for sure you can see the Wimbledon winner because we already have we existing almost 15 years. So if you look the young ages from the beginning, they are winning the juniors, Wimbledon, Grand Slams. They are many of the number ones. So many of them are top tour now as ATP or WTA. So yes, you can see the Wimbledon champions. But question is where they are. They are not traveling all the time to the same tournament. So some of them are here, some of them are coming to another tournaments. Evet, kesinlikle. Zaten bunu başardık. Tempro 15 yıllık bir organizasyon. Zaten Grand Slam Junior kazanmış ve şu anda turda oynayan profesyonel sporcular bizden gitti. Ama asıl soru şu, bunlar sadece burada da değil, diğer organizasyonlarda da, diğer ülkelerde de oynuyor. Yani şu an bile belki burada görebildiğimiz isimler arasında bir 5 yıl, 6 yıl sonra Junior'larda çok iyi başarılı sporcular vardır. Yani bunu daha önce başardık, zaten ileride de olur diyor. Tesisleri de dolaşmaya Evet. devam ediyoruz. Şimdi şöyle geçelim. Tabii. Burada aileler için de aynı zamanda değil mi Serhat? Aileler zaten sürekli bir burada etkileşim var aslında. Hani Hı hı. bir yandan burada maç izliyorlar, bir yandan spor yapıyorlar. Yani orayı bir özellikle açık bıraktık biz. Hı hı. Hani çocuklar maç öncesi, maç sonrası aileler herkes faydalansın. Yani spor aslında herkes için olmalı. Hatta ben şimdi şunu da yapıyorum. Aile tenisi mesela hani bir yanda çocuklar oynarken bir yandan anne babayı da böyle eğitim alacağım. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Sanıyorum burası genişleyecek değil mi? Tabii, Yani başka tabii. spor yatırımlarınız da var burada. Biz burada yatırıma devam edeceğiz. Bu yatırım 2 yıllık bir yatırım şu an henüz. Çok başındayız. Şimdi bu yılın yani 2-3 ay sonra yanı başında işte paddle tenisin olduğu, yüzme havuzunun olduğu, voleybol, basketbol sahalarının olduğu ek bir tesis geliyor. Yani burası çok büyük bir tesis olacak ve böyle yurt dışından da artık imrenilen uluslararası padel turnuva taleplerimiz de var bizim. Çünkü Türkiye'de daha yapılmadı. Evet, henüz daha hayata geçmedi. İlkini biz başarmak istiyoruz. Ona göre işte düzenlenmesi, mimari projesi falan çizilecek. Onun için de böyle başka projelerimiz var. Tam bir böyle aslında raket akademisi olacak burası. Yani bizim hedefimizde o var. Bütün raket sporlarını buluşturabilirsek buna belki masa tenisi de ekleriz. İşte pickleball da ekleyebiliriz. Yani bu tamamen bir spor cenneti olacak. Bu bölgenin çünkü buna çok ihtiyacı var Mehmet Bey. Doğru. Peki Goran, Yes. pek çok ülkede bu tür turnuvalar düzenliyorsun. Turkey have some special things. By example, the Turkish people are very the spirit is strong, let's say. So that means they are forced. They want to fight. They want to play. They want to continue. This is the one of the major things that is give the fuels to the professional players. So that's the good starting point. But we are just about starting. Yani birçok ülkede bulundum. Türkiye'nin en büyük özelliği ruhsal olarak çok güçler, savaşçılar ve bu teniste çok önemli bir şey. Yani ruh olarak, kalp olarak savaşçılık ruhu yani Türkiye'ye özel bir şey. Bu sadece bir başlangıç noktası ama başka şeyler de var diyor. Peki Tenpro'nun 10-15 yıllık tarihine baktığımız zaman Goran'ın ya beni çok gururlandı dediği bir turnuvası var mı? Best moment to me happens every day. Her gün oluyor. And I can tell you why. Because every day we're getting the response for those players who are grow with us for many years. I can give you one example. We have the one girl, Turkish girl, Ayse. You may know her. Yes, I remember. And we have her winning the tournament last year here, and I was just a girl to win the tournament. And then the mother came to me and showed me the pictures when 11 years ago back, Yes. I give her wild card, special card to access tournaments like a girl of 7 years. So it was in the picture with me, like Ayse here. So that's special moment. Aslında her gün gururlanıyorum diyor. Çünkü bir çocuğun gelişimine biz tanıklık ediyoruz. Hatta bir örnek vereyim dedi. Ayşe oyuncumuz var bizim. Antalyalıdır. 8 yaşındayken belki maybe 2015, she was 7 years old. Maybe 7 yaşında şu kadarken işte özel bir wild card verdim. Turnuvaya davet ettim. Geçen Because yıl burada she cannot play with 7-year-olds, so we make special request to edit her. So I signed it to edit her like the youngest on the tournament. And then 11 years later she won it. okay. Yani normalde 7 yaş katılamıyor. Özel wild card'la onu turnuvaya soktum, imzaladım.
11 yıl sonra burada turnuva kazandı. Ben hala farkında değildim. Annesi bana fotoğrafını gösterdi diyor. Orada çok gururlandım mesela diyor. So with the mother is like Yani smiling bir like de this. turnuvayı kazandı orada. That makes the day. Peki Goran, turnuva yönetimi, organizasyon çok önemli ama kimi zaman da organizasyonlarda bir takım aksaklıklar yaşıyorsun, bir takım krizler yaşıyorsun. O krizlerden bir örnek ve nasıl aştığına dair bir örnek verebilir misin? Well, our way to fix them all is the challenge that is in our name. It's a Tempro Global Junior Tour. The word global means that we deal with all kind of nations. We have the 175 nations playing the tournament. So you need to recognize mentality of the organizations. You need to recognize the structure of the partners. So because we have now a tournament with you guys, our next one is in West Europe, our third one is in Africa after that. So you need to challenge, that's the challenge actually, to maintain mentality, quality, same quality level with different corporations. Yani buradaki global junior tur olmasındaki global aslında bizim motivasyon kaynağımız diyor. Yani şu ana kadar 170 ülkeden sporcu katıldı Tempro turnuvalarına. Bir sonraki örnek veriyorum Avrupa'ya gidiyor buradan. Avrupa'ya gidiyor. Ondan sonra Amerika, Afrika gibi ülkelere gidiyor. Her yerde aynı şeyi yaparak aslında bunu sağlıyoruz diyor. Yani problemi diyor global bir marka gibi düşünüp öyle çözmeye, profesyonel bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü burada yaptığımız şey aslında orada da aynısını yapıyoruz diyor. Evet. Peki, şimdi şeye gelmek istiyorum. Seneye tekrar burada olacak mıyız? Definitely. Kesinlikle. Peki Goran, biz Corendon ailesi olarak birçok sektörde hizmet veriyoruz ama Corendon Airlines olarak bu yaptığımız programı bir uçak yolculuğuna benzetiyoruz. Well, I always says sport going to fly. Yes. Peki senin kariyerinde evet ben tıpkı bir uçak gibi havalanmaya başladığım dediğin, yükseldiğin o an hangisiydi? When I meet my wife. Karımla tanıştığımda. So this was a game changer That's actually. what I'm saying. Ya, Because I become seriously. ya bu- Daha ciddi oldum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hani ikinci sorunun yanıtı umarım karımla evlendiğimde olmaz. Türbülans sorusunu soracağım çünkü. Don't ask about turbulence. Did you have any Turbulence. No, it's not a special moment, but it's changed myself to perspective how I looks to the life because I told me Perspektifimi kids, değiştirdi. and that happens me to the rest of the career. hayatım boyunca So yeah, tabii that's the really game changer. Tabii ki oyun değiştirici bir şey. Evet. Peki Antalya'dayız. Bu topraklar Corendon'un doğduğu topraklar. Corendon'u global bir marka haline getiren topraklar. Dolayısıyla Corendon'un en önemli uçuş noktalarından biriyiz. Antalya ve Türkiye deyince nasıl bir şey doğuyor zihninde sevgili Goran? Holiday destination. Holiday That's the first and most important one, and everything else after. But Corendon is a very strong brand. We all know that, and that's also part of the decision to be here. Yani Corendon ilk olarak tatil bölgesi aklıma geliyor. Bunun dışında Corendon çok güçlü bir marka. Hani global anlamda da güçlü bir marka. Bu tabii Hollanda uçuşlarımızdan çok sık olmasının da tabii etkisi var. Yani Antalya zaten dünyada da böyle biliniyor genelde ilk defa. Peki Goran'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ama bir sözü unutmuyorum. Bu kortlardan bir Wimbledon şampiyonu bekliyoruz. I will send you the message about it. Sana mesajı göndereceğim ben diye. Thank you very much Goran. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you, Serhat. Thank you. Corendon Sport Talks'tan bu haftalık bu kadar. Corendon going to fly. Görüşürüz. Sport flying. It's like this.